Starbucks TV'den herkese tekrar merhaba. Omega Seamaster'ın 75. yılına özel olarak üretilen mavi temalı dalgıç saatlerinin yeni iki versiyonuyla karşınızdayız. Doğru. Burak Bayram ile Seamaster 300 ve bir diğer Seamaster 300 olan daha tarihi detaylarla bezenmiş saatimizle şimdi sizin için incelemeye çalışacağız. Hoş geldin Burak Bayram. Hoş bulduk Doruk Çelebi. Aslında ben o saati takmak istiyordum ama sen benden daha erken davrandın, daha ısrarcı davrandın. Şimdi neden bu saatleri inceliyoruz? Bence kısaca bahsedelim. Ben bu saati neden daha erken download aldım? Çünkü sen bunun bileziğini beğenmiyorsun. Ben ise bileziğini beğeniyorum. Bileziği hakkında güzel şeyler söyleyebilmek için aldım öncelikle. Yalnız şöyle bir detay var. Saatin bileziğini beğenmemekle birlikte kasasını ve kadranını daha çok beğeniyorum. Evet, o da doğru. Ben de sonuçta bayağı bu seride beğendiğim özellik olduğu için iyi bir inceleme yapacağımızı düşünüyorum beraber. Senden başlayalım o zaman. Tamam. Neden bu iki modeli birlikte inceliyoruz diye sordun. Bana göre 1957'de çıkan Seamaster 300 aslında Seamaster model ailesinin gerçek bir dalgıç saati olarak anılmaya başlandığı model. Bir şekilde işin çıkış noktası, Ground Zero'su yani. Seamaster Diver 300M ise bence bu DNA'nın, bu konseptin günümüzdeki en gelişmiş, en rafine hali. Dolayısıyla işin nereden çıktığını ve nereye geldiğini özetlemek için bu iki modelin birlikte inceleniyor olması bence mantıklı geldi. Şimdi dediğine katılıyorum ve yıllar içinde geçirdiği artık evrim diyemeyeceğim. Devrimsel bir takım değişiklikler söz Doğru. konusu. Çünkü bu elimdeki 41 milimlik kasaya baktığımda çok daha zarif hatları olan bir Evet. dalgıç saatinden ziyade aslında sporlaştırılmış bir dress watch kategorisine de sokabilirim. O şekilde bir klasifikasyon yapsaydım herhalde kimse de itiraz etmezdi ama senin elindeki saate baktığımda gerçekten sıkı bir dalgıç modeliyle karşı karşıyayız. Bahsettiğin kalifikasyon bir nevi doğru olabilir ama 1957 standartlarında düşünecek olursak 34 milimetrelik saatlerin tam boy bir erkek saati sayıldığı yıllardan bahsediyorum. 41 milimetre bayağı bir büyük kalırdı herhalde. Ama retro detaylardan bahsedecek olursan evet haklısın. 1957'de çıkan Trilogy yani Railmaster ve Speedmaster'ın da içinde olduğu 3 saatten biriydi Seamaster 300. CK2913 referansıyla çıkmıştı ve aslında o döneme bakıldığında gerçekten devrimsel bir üründü denebilir. Dönebilen dalgıç bezeli, bakalit mineli, o zaman tabi seramik ve alüminyum serigrafi kullanılıyor. Düz bezel ve iri kolay ele gelen kurma kolu olmasına rağmen etrafında crown guard dediğimiz çıkıntıların bulunmaması onu karakteristik bir hale sokuyordu. Aynı zamanda düz boynuz yapısıyla bilekte de konforlu, rahat bir kullanım olanağı da sunuyordu. Şimdi elimdeki saate bakıyorum zaten buradaki bu ok şeklindeki akrep yani saat kolu. Evet. Aynı şekilde lollipop saniye kolu Doğru. ve kurma kolu koruma çıkıntılarının bulunmayışı. Evet. Daha da önemlisi oldukça ince hem et kalınlığında hem de klipse doğru incelen bir bilezik ve helyum kaçış vanasının olmaması. Hep yok 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 diye devam ediyorum ama aslında bütün bu yokluklar saatin karakterini belirleyen esas unsurlar. Dolayısıyla böyle birazcık zaman makinesinden fırlamış gibi bir dalgıçla Kesinlikle, karşı karşıyayım. kesinlikle. Ki zaten saatin de bu kadar dikkat çekmesinin, sükse yaratmasının ana kaynakları aslında bu saydığım sebepler. Yok dediğin şeylerin de aslında zaman içinde bunlara yok diye olmamızın sebebi sonradan eklenen şeyler olması. Yani o bahsettiğimiz şeylerin yokluğunu artık var oldukları için yok şeklinde nitelendirebiliyoruz. Sonuçta işin başladığı noktanın bu ya da geldiği noktanın da bu olduğunu söylemek aslında çok da yanlış olmaz. Ben yine bu kadar klasik bir tasarımın Omega'nın Seamaster model ailesinin 75. yılına özel tasarlanan Summer Blue mavi temasıyla nasıl birleştiğinden de biraz bahsedeyim. Çok güzel bir kadran var yine. İçeriden dışarıya doğru koyulaşan. Çok şık bir degrade blue kadran var. Bu sefer tabii seramik mineli bir dalgıç bezeli eklenmiş. Speedmaster'ın Broad Arrow kolları o zaman vardı, şimdi yine var. Karakteristik yelkovan ve akrep dizaynı hem tasarımsal manada birbirlerinden ilk bakışta ayrılarak dalgıç saatlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesini yerine getiriyor. Aynı zamanda lollipop tarzı saniye kolu yani üç kısmında bir yuvarlak bulunan saniye kolu yine modelde de kullanılmış. Bence klasik modelin bütün özellikleri buraya eklenmiş durumda. Bunun dışında tabii 41 milimetrelik bir kasadan bahsediyoruz. Daha kompakt, daha ince, daha zarif bir kasa. Doruk'un da bahsettiği gibi. Üzerinde gerçekten şık bir bilezik var. Belki bakla kalınlığı olarak çok fazla olmasa da bence zaten kompakt olan ya da zarif tasarlanmış kasayı güzel dengeliyor. Tabii ki günümüz koşullarında teknolojik birçok yeniliğe de imkan veriyor. Yandan butonla kontrol edilen toka ve hızlı ince ayar yapabilme seçenekleri bunlardan sadece birkaçı. Seamaster Diver efsanesinin nasıl başladığını görmek açısından ve günümüz modern teknolojileriyle, inovatif detaylarıyla bezenmiş bir örneğini kullanmak açısından çok başarılı bir saat olmuş. Ben çok beğendim. Hatta belki de serinin en çok öne çıkan modellerinden biri diyebilirim.
Şimdi saate baktığımda tarihi detaylardan bahsettik. Özellikle bilezik saatin genel olarak bilekteki hem konforunu hem de tokluk hissiyatını belirleyen esas unsurların başında geliyor. Bu saatin en sevdiğim detayı klipsinin diğer Omega'lara kıyasla oldukça ince tasarlanmış olması. Saatin klipsinde bir ekstra dalış kıyafetinin üzerine takabilmek için uzatma parçası bulunmuyor. Bu da aslında bu saatin dalış özelliklerinin biraz daha geride kaldığına bir işaret. Benim Doğru. nazarımda. Ama bahsettiğin hassas ayar imkanı sağlayan klipsteki uzatma mekanizması özellikle yaz aylarında gün içindeki bilek çapındaki değişikliklere Doğru. dair büyük bir konfor yaratıyor. Bu saatin mekanizmasının sahip olduğu özellikler ki bunların başında METAS sertifikasının olması geliyor. Bu da bize yüksek bir manyetik akı direnci. Her koşulda yani farklı sıcaklık, işte darbelere karşı korunma ve bütün bu teknik özelliklerin yanı sıra üstün bir hassasiyet değeri sunmasının yanı sıra tarihi detaylarla bezenmiş olması hem retro, vintage detayları hem de modern teknolojileri bir arada sunması açısından bende hoş duygular uyandırdı. Ben o zaman artık buna geçeyim, anlatmaya başlayayım. Şimdi Seamaster Diver 300M benim Omega grubundaki herhalde en sevdiğim model ailesi ya da model diyebilirim. Uzun zamandır kendim kullanıyorum. Birkaç referansını kullandım. İşte farklı materyallerden üretilen olsun, farklı fonksiyonlar sunan olsun, kronograf gibi kullanmaya devam ediyorum. Babamda da aynı zamanda bir tane var. O da severek kullanıyor. Tek saati diyebilirim. Diğer saatlerini hiç takmadığı için. Dolayısıyla benim için çok özel bir model. Aynı zamanda 1995 senesinde başlayan Pierce Brosnan'lı James Bond franchise'ında da önümüze gelen saat buydu. Dolayısıyla 40'lı yaşların ortalarını yaşayan kullanıcılar için çok anlamlı olabilir. Ben de buna dahilim. Şimdi bak araya gireceğim. Ben 40'lı yaşlara daha gelmedim. Henüz 30'lardayım ama bu saati sevmemin esas sebebi o zaten. Pierce Brosnan'la tanıdık biz James Bond'u. Evet. Öncekilere çok fazla aşina değildik. Sonradan bilgi sahibi olduk diyelim. Doğru. Bence Hayek'in yaptığı en önemli stratejik hamlelerden bir tanesiydi. Pierce Brosnan'la bu Seamaster'ı bir araya getirmek. Çünkü Evet. yani popüler kültüre inanılmaz etkisi olan bir karakter. Dolayısıyla 90'ların ortalarından itibaren ki hala daha devam ediyor Bond efsanesi. Hem sinemayla hem James Bond karakteriyle hem saat hobisiyle yani farklı farklı kategorilerden bir şekilde ucundan kıyısından yakalayabilmiş bu kategorileri herhangi bir meraklı Evet. bir şekilde yolu Omega Seamaster'a düşüyor. Evet. Çünkü saatin ardındaki hikayenin hem bu saatte olduğu gibi tarihi detaylarla yüklenmiş olması hem işte modern popüler kültüre olan saatin bu etkileşimi daha ne isteyebiliriz ki zaten? Evet. Kesinlikle katılıyorum. Yani sadece bunun tarihsel önemi veya beyaz perdede boy göstermiş olması ya da James Bond gibi çok ünlü bir karakter tarafından tercih edilmesi değil, saatin teknik özellikleri, kozmetik özellikleri de aslında onu olabilecek en iyi dalgıç saati örneklerinden biri haline getiriyor. Ben kısaca bahsedeyim, gerçi eminim okurlarımız ve takipçilerimiz bu konuda son derece bilgilidirler ama günümüz Seamaster Diver 300M model ailesi 42 mm'lik bir kasa kullanıyor. Şu an elimdeki versiyon 42 mm'lik bu kasada paslanmaz çelikten üretilmiş. Ön tarafında safir kristal bir cam var ve seramik mineli bir tek yana dönebilen dalgıç bezeli söz konusu. Benim çok sevdiğim ama Doruk'la fikir halinde yaşadığımız James Bond tipi metal bilezik, çok parçalı. Benim çok hoşuma giden bir detaydır bu. Bence Omega Seamaster Diver 300M serisinde mutlaka olması gereken bir detay. Ama Serdar Oğal da aynı şekilde bu bilezikten pek hoşlanmaz. Hatta o kendi Seamaster Diver 300M'ini alırken kauçuk olan kayışı tercih etmişti. Bu benim çok hoşuma giden bir bilezik. Taper, yani klipse doğru daralmadığı için bazı eleştiriler alsa da ben bunu son zamanların en başarılı bilezik tasarımlarından biri olarak görüyorum. Bunu özellikle altını çizmek istedim. Aynı zamanda geniş iskelet ve uç kısmında Luminova için yerler bulunan bu kol seti de, yelken akrep seti de bence Seamaster Diver 300M'in en önemli özelliklerinden bir tanesi. Bu modelin içinde 55 saat güç rezervli kalibre 88.0 var ki Omega'nın herhalde coaxial eşapman kullanan kalibre ailesi arasında en rafine, en geliştirilmiş olanlarından biri. Ki aynısının tarihsiz versiyonu biraz daha fazla güç rezerviyle bu saatte bulunuyor. Doğru. Şimdi benim burada gelmek istediğim başka bir detay var. Genel olarak saatlere özgü teknik özelliklerden, tasarımsal farklılıklardan bahsettik. Doğru. Fakat bu model ailesi Omega Seamaster'ın 75. yılı gibi büyük bir reklam pazarlama stratejisinin arkasında tanıtıldı. Şimdi ben bu saatlere baktığımda sanki Omega birazcık böyle işin kolayına mı kaçmış? Yani 75. yıl gibi özel bir durumu acaba sadece kadrandaki degrade mavi ve bezeldeki kollardaki mavi detaylardan biraz daha fazlasıyla mı kutlasaydı gibi bir düşünceye kapıldım. İlginçtir ki Ultra Deep ve Planet Ocean'da saatlerin diğer detaylarıyla o maviliğin getirdiği tek düzeliğin fazlasıyla kırıldığını fark ettim. Elimdeki Seamaster modellerinde maviden biraz daha fazlasını bekliyordum.
Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Seamaster 300 için sana bu konuda katılmıyorum diyebilirim. Çünkü heritage bir model. Yani 1957'de çıkan bir referansı temel aldığı için ben onu bir reissue, remake olarak görüyorum ve orijinal modele sadık kalmasını makul buluyorum. Yani burada çok daha farklı renkler ya da eklenmiş özellikler, mesela ne bileyim bir crown guard olmasını, yani kurma kolunun etrafında koruyucu çıkıntılar olmasını istemezdim gibi, ya da farklı bir bilezikle gelmesini istemezdim. Ancak Seamaster Diver 300M çok daha modern, inovatif, gelişmeye ve değişmeye daha açık bir konsept. Ve bunun aslında önceki geçmiş yıllarda özellikle James Bond franchise için üretilen limited edition modellerinde bazen camda, bazen bilezikte, bazen bezel minesinde farklı detaylar görmüştük. Evet, haklısın, 75. yıl için yapılan modelde belki sadece mavi temanın kullanılması ve özel bir arka kapak eklenmesi biraz zayıf kalmış olabilir. Ama başka ne eklenebilirdi? Konsept aslında fazlasına da çok müsaade etmiyor. Yani sonuç itibariyle zaten şu an olabilecek en rafine, en gelişmiş kasa, bilezik, mekanizma ve bileşenlere bakıyoruz. Yani Omega'da renk dışında başka neyle oynayabilirdi? Açıkçası bilemiyorum. Mesela Ultra Deep modelinde bir helyum çıkış vanasının olmadığını görmüştük. Evet. Ve sen bu teknolojinin uygulanabiliyor olduğunu düşünmüştün. Belki buradaki helyum çıkış vanasını iptal edebilirlerdi. Ama o zaman da klasik veya imza haline gelmiş bir detayı yok ettikleri için belki saatin genel açısından çok hoş karşılanmayabilirdi. Yani işin tasarım kısmında biz kendimiz olmadığımız için, en azından üretici tarafında, bunlar Neyse ki. mutlaka ki izafi olarak kalıyor. Ben demek istediğini anlamakla birlikte kendimi Omega'nın yerine koyduğumda da aslında bazı mantıklı açıklamalar bulabiliyorum. En azından bunun için kesinlikle buluyorum. Ararsam bunun için de bulabilirim diye düşünüyorum. Sanırım ben 75'i atlattık, hadi 5 sene sonra 80. yıl için bambaşka bir Seamaster'la karşılaşmak Mesela. istiyorum. Evet, birazcık daha Seamaster'a yeni bir kan gelmesi herhalde farklı kitleleri de mutlu etmek açısından başarılı olabilir, ama bu detaylar tabii ki elimizdeki saatlerin ihtişamından hiçbir şey kaybetmesine sebep olmuyor. Siz de saatler hakkındaki fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumlara fikirlerinizi ekleyebilirsiniz. Ben de merak ediyorum, çünkü insanlar bu yeni seri hakkında ne düşündü? Saatleri biz canlı inceleme şansı bulduk. Çeşitli fotoğraf videolarını da incelememize ekledik. Sizin de yorumlarınızı duymak isteriz. Neyse, ben bunu bırakayım da şuradan Ultra Deep'i geri alayım, çünkü daha çok sevdim. O zaman bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Bizlere bu imkanı sağlayan Swatch gruba ve Omega'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz, hoşça kalın.